Merhaba, bugün sizi antik dünyanın belki de en parlak zihinlerinden birinin İskenderiyeli Hapatya'nın hem ilham veren hem de bir o kadar trajik hikayesine götüreceğim. Şöyle bir an gözünüzde canlandırın. Öyle bir zaman ki dünyanın yaşayan en büyük matematikçisi bir kadın. Sadece bu da değil, aynı zamanda güzelliğiyle de bilinen ve gezegenin en önde gelen astronomu olan bir kadın. Evet, Hipatayya'dan bahsediyoruz. Kendi çağı için neredeyse imkansız bir figür. Ama bu göz kamaştırıcı zekanın hikayesi korkunç bir sonla tam bir tezat oluşturuyor. Hypatia, fanatik bir grup tarafından vahşice katledildi. İnsanın aklı almıyor, değil mi? Neden? Böylesine saygı duyulan, böylesine parlak bir insan nasıl olur da bu denli korkunç bir şiddetin hedefi haline gelir? İşte bu sorunun cevabı bizi tarihin en karanlık dehlizlerinden birine götürüyor. Gelin bu gizemi çözmeye en başından başlayalım. Her şeyden önce kimdi bu İskenderiyeli Hapatya? Onu antik dünyanın entelektüel zirvesine çıkaran neydi? Hapatya'yı tek bir kimliğe sığdırmak neredeyse imkansız. Düşünsenize o zamanının en büyük matematikçisi, en önemli astronomu ve saygın bir yeni Platoncu filozof. Ama aynı zamanda halka açık dersler veren müthiş bir öğretmen ve şehrin yöneticilerine akıl hocalığı yapan bilge bir danışman. Kısacası İskenderiya'nın entelektüel kalbiydi o. Hypatia'yı anlamak için yaşadığı şehri, yani İskenderiye'yi anlamamız şart. Çünkü bu şehir, onun hikayesinin sadece geçtiği bir mekan değil, adeta ana karakterlerinden biri. Yüzyıllar boyunca İskenderiye, Greko-Romen dünyasının tartışmasız beyin merkeziydi. O efsanevi kütüphanesi ve müzesi, dünyanın dört bir yanından bilginleri bir mıknatıs gibi kendine çekiyordu. İşte Hapatya tam da bu inanılmaz mirasın içine doğdu ve o meşaleyi devraldı. Ancak Hypatia'nın yaşadığı dönemde İskenderiye, kelimenin tam anlamıyla kaynayan bir kazandı. Bu zaman çizelgesi, şehrin yaşadığı o sarsıcı dönüşümü çok net gösteriyor. Bir zamanların Yunan ilim merkezi önce Roma toprağı oluyor, sonra 391'de çok büyük bir darbe alıyor. Sarapis Tapınağı, yani pagan bilgeliğinin son kalelerinden biri yerle bir ediliyor. Ve Hypatia'nın 415'teki ölümü işte bu dini ve siyasi fırtınanın tam merkezinde en şiddetli anında gerçekleşiyor. Peki Hypatia'yı bu kaosun içinde ayakta tutan neydi? İşte onu anlamak için hayat felsefesini, yani yeni Platonculuğu anlamamız gerekiyor. Çünkü bu onun için sadece bir düşünce sistemi değil, adeta kutsal bir arayıştı. Peki neydi bu yeni Platonculuk? En basit haliyle şöyle diyebiliriz, evrenin temelinde tek, mutlak ve aşkın bir kaynak, yani bir olduğuna inanıyorlardı. Ve insanın bütün amacı akıl ve ruhsal disiplin yoluyla o bire yeniden ulaşmaktı. Bu bir dinden çok bir anlama çabasıydı. Yöntemleri de çok ilginçti, soyutlama. Şöyle işliyordu. Önce maddi dünyayı gözlemliyorsunuz, mesela iki elmayı, sonra o fiziksel elmalardan uzaklaşıp saf ikilik kavramını, yani fikrin kendisini düşünüyorsunuz ve son adımda bu fikirlerin de ötesine geçerek her şeyin kaynağı olan o nihai bire yükseliyorsunuz. İşte tam bu noktada Hypatia için matematiğin neden bir ibadet gibi olduğu ortaya çıkıyor. Bu felsefede matematik, maddi dünyadan sıyrılıp ilahi olana yaklaşmanın en saf, en açık yoluydu. Yani onun için sayılar, denklemler sadece teknik araçlar değil, ruhsal bir yolculuğun basamaklarıydı. Şimdi felsefenin bu dingin dünyasından ayrılıp Hapatia için ölümcül olacak o çalkantılı sosyal ve politik iklime İskenderiye'nin kanlı sokaklarına dönelim. İskenderiye'nin ruhu için verilen savaşta iki dev karşı karşıyaydı. Roma'nın laik otoritesini temsil eden Vali Orestes ve kilisenin yükselen gücünü simgeleyen Başpiskopos Siril. Orestes, kilisenin gücünü sınırlamaya çalışırken Siril, kendi nüfuzunu agresif bir şekilde her alana yaymaya kararlıydı. Ve bu devlerin mücadelesinin ortasında Orestes'in akıl hocası Hypatia, Siril için tehlikeli bir siyasi tehdit olarak görülmeye başlandı. Ve şehir patladı. Önce Hristiyan ve Yahudi grupları arasında küçük çatışmalar başladı. Sonra Orestes'in Siril'in bir adamını halkın önünde işkence ettirmesiyle fitil ateşlendi. Misilleme olarak Yahudi aşırılıkçılar Hristiyanları pusuya düşürdü. Siril'in cevabı ise acımasız oldu, şehrin tüm Yahudi nüfusunu sürdü. Son olarak bir grup fanatik keşiş Vali Orestes'e saldırdı. İskenderiye artık bir barut fıçısıydı. Peki Hypatia bu kanlı tablonun neresindeydi? Vali Orestes'in pagan danışmanı olarak tüm okların hedefi haline geldi. Sokaklarda bir iftira yayıldı. Orestes'in Piskopos'la uzlaşmasını engelleyen o cadı kadındır. Hypatia artık bir filozof değil, siyasi bir nefret objesiydi.
Ve Mart 415'te bu dedikodular ve siyasi öfkeyle körüklenen fanatik bir güruh, Haypatia'yı gündüz vakti arabasından sürükleyerek indirdi ve onu vahşice katletti. O bölünmüş şehir kendi yetiştirdiği en parlak zihni yutmuştu. Ama Haypatia'nın hikayesi ölümüyle bitmiyor. Ölümünün trajedisinin ötesine geçip onun asıl mirasına, yani zihnine ve çalışmalarına odaklanalım. Çünkü o her şeyden önce bir akıl şehidi. Peki somut olarak ne yaptı? Bilimsel mirası neydi? Astronominin kutsal kitabı sayılan Batlamyus'un Almagestin'i yorumladı ve geliştirdi. Uzun bölme gibi karmaşık hesaplamaları kolaylaştıran yeni yöntemler sundu. Ki bu yöntemler astronomik tabloların doğruluğu için hayatiydi. Diophantus ve Apollonius gibi matematik devlerinin eserlerine şerhler düştü. Hatta kaynaklar kendisi de bir matematikçi olan babası Theon'dan bile daha yetenekli olduğunu söylüyor. Çalışmaları sadece kağıt üzerinde de değildi. Hapatya'nın zihni, evreni anlamak için kullanılan aletlerle de meşguldü. Gök cisimlerinin konumunu ölçen usturlap ve sıvıların yoğunluğunu ölçen hidroskop gibi aletlerin tasarımıyla ve geliştirilmesiyle de bizzat ilgileniyordu. Onun için bilim hem teoriydi hem de pratik. En ünlü öğrencilerinden birinin ona yazdığı mektuptaki şu hitap, Haypatia'nın nasıl bir ilham kaynağı olduğunu çok dokunaklı bir şekilde anlatıyor. Anne, kız kardeş, öğretmen ve hepsinden öte veli nimetim. Bu, bir öğretmenin öğrencisi üzerinde bırakabileceği en derin saygı ve sevginin ifadesi. Ölümünün üzerinden yaklaşık 1600 yıl geçti. Dile kolay, tam 16 asır. Peki neden? Bunca zaman sonra bile onun hikayesi bizi hala bu kadar derinden etkiliyor. Çünkü Haypatia, entelektüel cesaretin, bir kadının bilimdeki yerinin ve bağnazlığın ödetebileceği o trajik bedelin ölümsüz bir sembolü olmaya devam ediyor. Peki o bilim için bir şehit miydi yoksa acımasız bir siyasetin kurbanı mı? Belki de gerçek cevap bu iki kimliğin onun karmaşık hikayesinde birbirinden asla ayrılamayacağıdır. Ve işte bu soru Hypatia'nın mirasının neden 1600 yıldır canlı kaldığını ve neden hala tartışmaya değer olduğunu bize hatırlatıyor.